arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü gezi rotamız Arnavut'un başkenti Tiran. Makedonya'nın Ohrid şehrinden yola çıkarak şimdiki yani bugünkü gezi rotamız Balkanlarda bulunan Arnavutluğun başkenti, aynı zamanda en büyük şehri olan Tiran. Makedonya'dan Arnavut ülkesine giriş yaptığımız gibi Arnavutluğun her yerinde gördüğümüz bu sığınaklara birçok yerde rastladık. Videonun ilerleyen zamanlarında tekrardan size bu sığınaklardan bahsedeceğim. Tiran şehri Arnavut'un kalbi, ülkenin kültürel, siyasal ve ekonomik faaliyetler gibi çeşitli alanlarda merkezidir. Arnavutluğun batısında Dacite Dağı ile çevrili bir konumda bulunur. Tiran aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Her yıl birçok sayıda turist ağırlıyor. Ohrid'den Tiran'a yola çıktığımızda birçok yeşilliklerin arasından, dağların arasından ve tünellerin içinden Tiran'a doğru varmak üzere yol aldık. Burada Arnavutluğun Elbasan şehrini görmektesiniz. Elbasan şehrini de geçerek Tiran'a ulaşmaya çalışıyoruz. Burada size gittiğimiz yolu daha iyi anlayabilmeniz için bir harita üzerinde gösteriyorum. Burada gittiğimiz yol 2,5 saat olarak gösterilmiş olsa da çok fazla vakit kaybetmeden yol aldığımız halde yaklaşık 4 saatlik bir yolculuğumuz oldu. Haritaya göre daha uzun sürmesinin sebebi ise özellikle Makedonya'da birçok dağlık yolları geçmiş olmamız. Özel aracınız ile bir Balkan turu yapmayı planlıyorsanız şunu söyleyebilirim ki haritaya göre daha fazla zaman gerektirdiğini göz ardı etmeyerek planınızı yapın. Ve işte şimdi yolculuğumuz sonunda Tiran'a da ulaşmış bulunuyoruz. Evet arkadaşlar, Arnavutluğun başkenti Tiran'dayız bugün ve sizlere Arnavutluğun bu güzel başkentini tanıtmak için kanalıma hoş geldiniz. Tiran'a ulaştığımız gibi öncelikle otelimizi bulup otelimize yerleştik. Evet, Arnavutluğa geldik ve tutmuş olduğumuz oda, kızımla beraber kullanacağımız oda bu şekilde bir oda. Ufak da bir balkonu var. Böyle Tiran'a çok muhteşem bir manzarası yok. Ama odamız ve otel çok güzel. Hiç vakit kaybetmeden otelimizden ayrılarak Tiran şehir merkezine doğru yürümeye başlıyoruz. Tiran ismini eski Yunanca'dan almakta olup mutlak güç sahibi, güçlü anlamına gelmektedir. Nüfusu 1 milyondan az olan şehir yıl boyunca çoğunlukla yaz aylarında artan turist sayısıyla biraz daha canlı bir hale gelmektedir. Birçok gezi noktasına göre daha sakin, uygun fiyatlı ve keyifli gezi noktalarına sahip olması da tercih edilmesi için diğer bir pozitif sebeplerden biridir. Tiran'da gezi noktalarına için girişler, ulaşım, konaklama ve yemek ücretleri göz önüne alındığında gezilebilecek en uygun Avrupa ülkelerinden biridir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurduğu bir şehir olmasından kaynaklanan tanıdık dokular ve mekanlar bulabileceğiniz küçük bir şehirdir aynı zamanda. Tiran, 1614 yılında İşkodra valisi Süleyman Paşa tarafından kurulmuş. Şehre ilk olarak eski cami ve külliyeler kurulmuş. Türk egemenliği sırasında İşkodra vilayetinin Dıraç sancağındaki bir kaza merkezi olan Tiran, 17. yüzyıla kadar küçük bir köy olarak kalmış. 1700'lü yıllarda şehir gelişerek önemli bir ticaret merkezi haline gelmiş. Balkan Savaşları sırasında 1912 yılında Osmanlıların elinden çıkmış, 1919 yılında da bağımsız Arnavutluğun başkenti ilan edilmiş. 1944 yılında Enver Hoca rejimin başına gelince
1991 tarihine kadar komünizmle bu ülkeyi yönetmiş ve komünizmin yerine 1991 yılı itibariyle demokrasiyle yönetilmeye başlamış bu ülke. Uzun yıllar boyunca Osmanlı toprağı olarak kalan Tiran'da kültürel izleri gezi noktalarında olduğu kadar yemeklerde de görmeniz mümkün. Geleneksel Osmanlı mutfağını andıran yemekleriyle asla yabancılık çekmeyeceğiniz Arnavutluk mutfağı çok lezzetli geleneksel tatlara da sahip. Bizler de bir şeyler yiyebilmek için bir mekan ararken burada şimdi göreceğiniz meydana, yani İskender Bey Meydanı'na ulaşıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Tiran'daki meydana doğru yürüyoruz ve böyle bir güzel yoldan geçerek meydana ulaşacağız. Meydana ulaştığımız gibi Osmanlı miraslarından biri Ethem Bey Camii bizi karşılıyor. Yapımı 1789 yılında Molla Bey tarafından başlatılmış, 1823 yılında Ethem Paşa tarafından tamamlanmış çok güzel bir cami. Tiran'ın, Arnavutluğun başkenti Tiran'da Osmanlı izlerine de rastlamak mümkün. İkinci Dünya Savaşı'nda burası oldukça zarar görmüş bir şehir, bir ülke. Ethem Bey Camii'nin hemen yanında yer alan Saat Kulesi ise 1822 yılında Hacı Ethem Bey tarafından yapılmış. Saatin özelliği ise yapıldığı tarihten beri birkaç kez değişmiş olması. İlk yapıldığında Viyana tasarımı bir saate sahip olan kulede sonradan bu saat bir Alman tasarımı ile, o da sonrasında başka saatlerle değiştirilmiş. Arnavut bir asker ve komutan olan İskender Bey ülkede son derece önemli bir figür. Komutanın adı öneminden dolayı şehrin en merkezi meydanına, yani bu meydana verilmiş ve Tiran'da neredeyse tüm yollar bir şekilde İskender Bey Meydanı'na çıkıyor. Meydanda yer alan at üzerindeki İskender Bey heykeli ise şehirde en çok fotoğraflanan birkaç yerden biri. Bu meydan hem turizmin, hem sosyal hayatın, hem de çevresindeki önemli devlet daireleri sebebiyle yönetim merkezi. Bu meydanın çevresinde aynı zamanda birçok sayıda otel, pansiyon ve alışveriş dükkanları da yer almaktadır. İskender Bey Meydanı'nda bulunan, uzakta görmüş olduğunuz müze, Tiran ve Arnavutluk tarihine ışık tutan en önemli noktalardan biri. 1981 yılında açılan şehrin en büyük ve önemli müzesinde bölgeye ait 3000'e yakın tarihi eser sergileniyor. Bu müzede neler var derseniz, ilk çağdan 15. yüzyıla kadar uzanan dönem, Arnavutluk'ta komünizm dönemi, ülkenin sosyoekonomik gelişimi, İkinci Dünya Savaşı ve ülke tarihinde rol oynamış önemli şahsiyetlerin yer aldığı çok sayıda koleksiyonu görebilirsiniz. Arnavutluk oldukça dağlık bir ülke. Bu yüzden Arnavutlar buraya Şiperi, yani kartalların yurdu olarak tanımlamış. Bu meydanda biraz vakit geçirdikten sonra yemek arayışımıza devam ettik ve buranın meşhur olan çok güzel bir pizzacısını keşfettik. Yemeğimizi de yedikten sonra tekrardan İskender Bey Meydanı'na döndük ve burada biraz daha vakit geçirdik. Şimdi ise hemen bu meydandan Ethem Bey Camii'nin yan tarafından içeri girdiğinizde Bunkart Müzesi'ne doğru yürüyoruz. Şimdi Bunkart Müzesi'ne giriş yapacağız ve Arnavut tarihini daha da yakından tanımaya çalışacağız. Arkamda gördüğünüz Arnavutluğun her yerinde, hemen hemen her yerinde görebileceğiniz bunkalar var. Yani bu Bunkart Müzesi'nin içine de birazdan gireceğiz ve sizlerle birlikte gezeceğiz. Bunkart Müzesi, Arnavutluk'taki Soğuk Savaş döneminde kullanılan bir sığınağın modernize edilerek çağdaş sanat müzesine dönüştüğü bir noktadır. Bunkart'a adım atarak
ülkenin sırlarla dolu geçmişini keşfetmeye başlıyorsunuz. Bu müzeyi detaylı bir şekilde gezdik. Fakat bu müzenin videosunu bir sonraki video olarak sizlerle paylaşacağım. Bu yeraltı sığınaklarından ülkenin diktatörü Enver Hoca'nın çeşitli yerlerde yaptırdığı irili ufaklı toplam 700.000 adet olduğu söyleniyor. Bu müze bizi komünizm tarihi, karanlık tarihiyle çok etkiledi. Arnavutluğun Ağustos'un başındayız bugün ve hava o kadar sıcak ki doğal olarak soğuk su tükettiğimiz için benim de sesim biraz kısılmış durumda. Yanımda da yeğenim var arkadaşlar. Bunkart Müzesi'nden çıktıktan sonra kızımı ve yeğenlerimi bu meydanda biraz eğlendirmek için oyalandık. Trafiğe de kapalı olduğu için çocuklar rahatlıkla oynayabildi. Şunu da belirtmeliyim ki bizim gezmiş olduğumuz Bunkart Müzesi Bunkart 2 olarak geçiyor arkadaşlar. Bunkart 1 olarak geçen müze bizim gezdiğimiz müzeye nazaran daha büyük. Müzenin bulunduğu alandan ayrılarak şimdi Tiran şehrini biraz daha keşfetmek için yürüyüşümüze başlıyoruz. Evet, şimdi işte bu yapının yani bulut görünümlü yapının yanından geçiyoruz. Bu da Arnavutluk'ta çok meşhur olan, ismi Rejo olan bu yapı Japon mimar Sao Fujitomo tarafından tasarlanmış. Araç trafiğini rahatlatan uzun ve geniş caddeleri geçtikten sonra burada görmüş olduğunuz yapıya rastlıyoruz. İsmi Tiran Piramidi olan bu yapı Arnavutluk lideri Enver Hoca'nın damadı tarafından tasarlanmış ilginç bir bina. Önceleri müze olarak kullanılıyorken şimdilerde ülkenin geçmişini yansıtan bir yapı olarak duruyor. Fakat biz yapıya yaklaşamadık çünkü restorasyon vardı. İskender Bey Meydanı'ndan biraz yürüyünce biz de bu parka yani Rinia Parkı'na ulaşmış olduk. Derin bir nefes almak için ideal bir park alanı. Özellikle çocukların çok eğlendiği bu park alanında biz de biraz vakit geçirdik. Hava biraz kararmaya başlayınca bu park alanını bırakarak tekrardan İskender Bey Meydanı'na döndük. Hemen İskender Bey Meydanı'nda yeşilliklerle yapılmış bir geçit vardı. Sözde bu geçit serinlik hissi veriyormuş. Bakalım gerçekten öyle mi? Biz de denedik. Gerçekten öyle mi bakalım? Bana hiç öyle gelmiyor. Bana da hiç öyle. İskender Bey Meydanı'nda bulunan Ethem Bey Camii'nin akşamki görüntüsü, ışıklandırılmış görüntüsü gerçekten bir başka güzeldi. Bu caminin içinde ziyaret etmeyi çok istedik. Fakat ne yazık ki restorasyon sebebiyle kapalıydı. Restorasyonda olduğu için caminin içine maalesef giremedik. Tiran şehir merkezinde akşam vakti biraz dolaştıktan sonra, hatta bir yerde oturup bir şeyler içtikten sonra Tiran gezimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Ertesi gün Tiran'dan ayrılarak
Arnavutluğun güneyine doğru yol aldık. Ülkemizden vizesiz olarak ziyaret edebileceğiniz Arnavutluğun başkenti Tiran, gelişmekte olan bir şehir, yapılacak ve gezilecek pek çok yer bulunmakta. Videomu da sonlandırmadan önce Arnavutluğun bu güzel şehrinde, Balkanların bu güzel şehrinde yapmış olduğum sanatımı yine her zamanki gibi sizinle paylaşıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda, Balkan turumda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, soru ve eleştirilerinizi yorum olarak bırakmayı ve kanalımdaki videoları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın.